Özellikle yeni nesil amiral gemisi telefonlar oldukça iyi bir kameraya ve iyi bir stabilizasyona sahipler. Optik görüntü sabitleme, sensör kaydırma derken neden bir gimbal'a ihtiyacımız olsun sorusuna OM M7 ile cevap aramaya çalışacağız. Kafa karıştırmadan birkaç başlıkta özetleyelim. OM M7 kendisi 780 gram ağırlığında, 500 gram taşıma kapasitesine sahip, akıllı AI takip sistemi bulunan, çıkarılabilir bir kontrol mekanizmasına sahip çok fonksiyonlu bir gimbal. 19 cm uzayabilen bir teleskop sisteme sahip. Özellikle kendinizi çekecekseniz etrafı da kadraja alabilmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Ya da biraz tepeden bir çekim için size ciddi yardımcı olacaktır. Sert yüzeyli ve sağlam yapıya sahip bir koruma çantası ile geliyor. Kutuda ayrıca hem ürünü şarj etmek için hem de gimbal üzerinden cep telefonunuzu şarj edebilmeniz için birer kablo çıkıyor. Telefonu şarj edebileceğiniz çıkış gimbal'ın alt tarafında bulunabilir. Bu gimbal'ı özel kılan parçalardan biri AI destekli, yönü değiştirilebilir sensörler. Ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. M7 ortalama 2,5 saatte doluyor ve maksimum 12 saate kadar kullanım imkanı sunabiliyor. Yalnız hem telefonu doldurayım hem dahili ışık sistemini kullanayım derseniz muhtemelen bu süre dramatik bir şekilde azalacaktır. Her 3 aksında kilit mekanizması var. Aktif kullanılmadığı anlarda güvenli bir taşıma sağlıyor. Ergonomisi çok konforlu, hem tutuşu hem de kullanımı oldukça sağlam ve rahat bir hale getiriyor. Bu hem gövde hem de tripod için geçerli. Tasarımını çok şık ve profesyonel buluyorum açıkçası. Siyah ve turuncu renk kombinasyonu gayet iyi görünüyor. Profesyonel kameralarla kullanılan gimbal'lara eşdeğer bir optiğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Telefonu gimbal üzerine yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde yerleştirebiliyoruz. Daha ucuz modelinde olduğu gibi tuşlar aracılığıyla yön değiştirme yapamıyoruz maalesef. Bunu fiziksel olarak yapmamız gerekiyor. 1.4 inçlik renkli dokunmatik ekranı bu gimbal'ı kullanmayı oldukça kolaylaştırmış. Sadece İngilizce ve Çince olduğunu tahmin ettiğim bu dil dışında bir dil desteği yok. Ama günümüzde bu ürünleri kullanan arkadaşların bu seviyede kelime bilgisine sahip olduğunu ve neyin ne işe yaradığını simgelerden bile anlayabileceğini varsayabiliriz. Üzerinde 3 tane standart ve bir tane de kişiselleştirilebilir mod var. Bunlar P yani Pen Follow, PTF, Pen Tilt Follow ve POV yani Point of View kelimelerinin kısaltılmışı. Kişiselleştirilebilir bir mod oluşturabileceğiniz bölüm de mevcut. Bunu çekiminize en uygun hale getirebilir ve sadece istediğiniz yönde harekete reaksiyon vermesini sağlayabilirsiniz. Arka taraftaki tetik diyebileceğimiz butonun birden fazla işlevi var ve ben çok kullanışlı buluyorum. Basılı tuttuğunuzda telefonu o anki yöne sabitliyor ve gimbal nasıl hareket ederse etsin o yöne bakmaya devam ediyor. Tabi Türkçe tabirle çok ekstrem hareketlerde gimbal'ın şaftını kaydırabiliyoruz. 2 kez bastığımızda ve ikinci basışta parmağımızı kaldırmadığımızda yani basılı tuttuğumuzda spor modunu aktif ediyoruz. Bu modda hareketlere çok hızlı reaksiyon gösterip hızlı hareket eden objelerle çalışıyorsanız onları hızlıca yakalamanıza olanak sağlıyor. 2 tık gimbal'ı tekrar başlangıç pozisyondaki ayara getiriyor. 3 kez basıldığında 180 derece dönerek selfie moduna ya da selfie modundaysanız aksi yöne döndürülebiliyor. Standart kamerayla çekim yaparken gimbal'ın aksamı görüş açısına girmiyor ve sizin ekranın tamamını görerek rahat bir çekim yapmanızı sağlıyor. Diyelim ki ultra geniş açıya geçtiniz. O zaman gimbal aksamı görüntüye girebiliyor kullandığınız telefona göre. Bu durumdan kurtulmak için bu tetik dediğimiz butona 4 kez bastığınızda gimbal kendini yeniden konumlandırarak ultra geniş açıya tamamen açık bir alan oluşturuyor. Üzerindeki kontrol mekanizması gövdeden ayrılabiliyor dedik. Bunun avantajını birçok senaryoda görebilirsiniz. Özellikle tek başınızaysanız ve kendinizi çekmek istiyorsanız mesela. Timelapse için hem menü üzerinden hem de fiziksel butonlarla A ve B noktası belirlenip istenilen süre içinde A'dan B'ye hareket eden timelapse oluşturulabiliyor. Yan taraftaki tekerlek birçok şey için kullanılabiliyor. Menüden seçtiğiniz özelliğe bağlı olarak tekerleğin işlevini değiştirebiliyorsunuz. Pen, Tilt, Rotate gibi özelliklerin yanında ortadaki düğmeye basıldığında aktif hale gelen ışık kontrolü gibi. Burada ışık sıcaklığından ışık yoğunluğuna ya da RGB renk seçeneklerinden o renklerin yoğunluğuna kadar birçok fonksiyon kontrol edilebiliyor. Üzerindeki AI destekli bu sensörün yetenekleri içerik oluşturmayı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Üzerindeki anahtarla açık hale getirildiğinde entegre kamera sayesinde sensörün baktığı yönde ne gördüğünü biz de bu ekrandan görebiliyoruz. Bununla birlikte bu ekran üzerindeki belli objeleri, kişileri ya da neyi isterseniz işaretleyip onu takip etmesini sağlayabiliyoruz. Takip etmek istediğim objeyi istersem elimle bir kare şeklinde işaretleyebiliyorum ya da 2 kere tıklayarak o kareyi yeşil hale getirebiliyorum. Bu sayede o işaretlenen obje artık takibe giriyor. Bu sensör çıkarılıp yönü değiştirilebiliyor. Yani hem kendimi çekeyim ama telefonun ana kamerasıyla çekeyim çünkü daha kaliteli diyorsanız bu sensörü kendinize çevirip küçük ekrandan kendinizi yine de görebiliyorsunuz. Bence oldukça avantajlı bir durum.
Sadece bu ekran üzerinden değil, bazı el hareketleriyle de akıllı takipçiyi aktif edebiliyoruz. Parmağımla şu hareketi yaptığımda üzerindeki ışık yeşile dönüyor ve beni algılayıp takip etmeye başlıyor. Hareket halinde bir şeyler anlatmak istediğimde bu takip sayesinde sürekli kadrajda kalıyorum ve dinamik bir hava yaratabiliyorum. Diyelim ki tam kadrajın ortasında olmak istemiyorum. Hemen şu hareketi yaparak kendimi konumlandırıyorum ve ikinci kez aynı işareti yaparak kayda devam ediyorum. Böylece ekranın sağında, solunda bir şey göstermek istiyorsam o görüntüler için yer açabiliyorum. Ya da ekranda bir yazı göstermek istersem o boş alanı kullanabiliyorum. Takibi bitirmek için de budur işaretini yapıyorum ve takip sonlanıyor. Bisiklet incelemesi yaparken bunun bir önceki modeli olan M6'yı arabanın arkasına monte edip beni takip etmesini sağlamıştım ve gerçekten çok hoşuma giden, sürekli beni takip eden bir kameramanım olmuştu. Uygulama indirmeden de Bluetooth üzerinden eşleştirilebiliyor oluşu, kayıt etme, durdurma ve fotoğraf çekme gibi özellikleri gimbal üzerinden de buton aracılığıyla yapmaya olanak sunuyor. iPhone 16 ile yaptığım bir deneme çekiminde koştuğum bir sahne vardı. Bu sahnede bu AI takip ünitesi aktifti ve çok iyi bir iş çıkardığını söylersem yanlış yönlendirilmiş olmam herhalde. M7'yi kullanabileceğimiz bir başka yöntem ise arabanın arkasına bir vantuz aracılığıyla yapıştırıp ondan sonra üzerine de iPhone'u koyup sizi farklı bir arabayla sürüyorsanız şayet takip etmesini sağlamak. Şimdi onu deneyeceğiz. Evet, cep telefonları her ne kadar iyi bir kameraya sahip olsalar da, çok iyi bir stabilizasyona sahip olsalar da gimbal'ın sunduğu bazı yeteneklerden maalesef hala mahrumlar. Dolayısıyla yaratıcı çekimler oluşturmak isteyenler, videolarında biraz daha hareket getirmek isteyenler için hala iyi bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Yatay ve dikey pozisyonları manuel olarak ayarlayabilme zorunluluğu biraz can sıkıcı aslında. Çünkü telefonu çıkarıp yeniden oturtmanız gerekiyor ve bir ufak ayar yapmanız gerekiyor. Bu bir zaman kaybına neden olabilir. Acil bir çekim yapmak istediğinizde, o anda kadrajı değiştirmek istediğinizde. Bir de Avrupa fiyatı 299 euro seviyelerinde, oldukça iddialı bir fiyat bana sorarsanız. Çünkü o fiyatlara aslında aynasız kameralar için kullanılan ve iyi markaların sunduğu gimbal'lar da mevcut. Şöyle söyleyeyim, bu üzerindeki AI destekli akıllı asistan benim işimi oldukça kolaylaştırıyor ve kullanım alanı oldukça geniş. Diğerlerinden biraz daha pahalı olması anlaşılabilir. Tabii 299 euro sizin bütçenize uygun mudur? TL karşılığını bilemiyorum, şu anda oldukça oynak bir piyasa var. Güncel durum sebebiyle ihtiyacınız var mıdır? Orası sizin bileceğiniz bir konu. Benden şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.